Değerli izleyenler, İsrail'in Gazze'deki soykırımı günlerdir ne yazık ki sürüyor. Bölgede yaşananları arkadaşımız Deniz Bulut bizlere aktaracak. Deniz, hoş geldin ana habere. Gün boyunca neler yaşandı, sözü sana bırakıyoruz. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarında artık 72. günü de geride bırakmak üzereyiz ve gün boyu yine Gazze'nin hem kuzeyinde hem de güneyinde bombardımanlar devam etti. Yine sivillerin bulunduğu noktalara adeta ölüm yağdırıldığını söyleyebiliriz. Bugün yine operasyonlar Han Yunus bölgesinde, Gazze'nin güney bölgesinde yoğunlaştırılmış durumdaydı. Burada evlere nokta atışları gerçekleştirildi savaş uçaklarıyla ve yine Gazze'nin güneyinde çok sayıda kişi, çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Han Yunus'ta ve Refah'ta da aynı zamanda sürdü saldırılar. Han Yunus'a öncelikle Gazze'nin kuzeyinden güneyine göç etmişti siviller. Çünkü İsrail ordusu buna zorlamıştı sivilleri ve bu kez de Han Yunus'u boşaltmaları istendi Gazze'lilerden ve Gazze'lilerin bazıları Refah'a göç etmişti. Ancak Refah'ta güvenli değil, Refah mahallesi. Bu noktada da İsrail ordusunun saldırılarının şiddetinin her geçen gün daha da arttığını söyleyebiliriz. Diğer yandan Kassam Tugaylarından da karşılık gecikmiyor. Bu noktada Han Yunus'ta 2 zırhlı personel taşıyıcının El Yasin 105 mermisiyle hedef alındığı da duyuruldu Kassam Tugayları tarafından. Diğer yandan İsrail İşgal Ordusu radyosundan da ordunun tahminleri Han Yunus'ta Kassam Tugaylarına karşı yürütülen savaşın çözümlenmesinin aylar süreceğini gösteriyor ifadelerine yer verildi. Çünkü bu noktada Kassam Tugayları büyük bir direniş göstermeye devam ediyor. Bu nedenle de İsrail askerleri ilerlemekte güçlük çekiyor Han Yunus'ta diyebiliriz. Diğer yandan yine Gazze'nin kuzeyinde de devam etti saldırılar. Cibaliye, Beyt Hanun, Beyt Lahya ve Şeyh Rıdvan mahallesi, Şucaiye mahallesi, hem bu noktada bombardımanlar sürdü hem de Kassam Tugayları ile İsrail askerleri arasında sıcak çatışmalar yaşandı. Cibaliye ve Deir el Belah bölgesinde mülteci kamplarına saldırı düzenledi İsrail ordusu. Nusayrat mülteci kampı da yine hedef alınan noktalardan biriydi ve çok sayıda kişi, çok sayıda sivil hayatını kaybetti ne yazık ki ve yine onlarca kişinin de yaralandığını söyleyebiliriz ve Gazze'nin kuzeyinde faaliyette hastane kalmadı. Yani buradaki yüzlerce Filistinli, Gazze'li sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılmış durumda. Çünkü İsrail askerleri hastaneleri kuşatma altına aldı ve o noktalardan biri de Kemal Advan Hastanesi'ydi. El Avda Hastanesi de yine kuşatma altına alınan noktalardan biri ve Kemal Advan Hastanesi'nde adeta insani dram daha da derinleşiyor. Bu noktada Filistin sağlık yetkilileri toplantı yaptıkları sırada, toplantı yapacakları sırada daha doğrusu hastaneye İsrail askerleri tarafından ateş açıldı ve diğer yandan hastanenin güneyi yerle bir edilmiş durumda ve hastanenin bahçesinde bulunan çadırlar buldozerlerle İsrail askerleri tarafından ezildi ve o çadırların içinde hem oraya sığınan siviller bulunuyordu hem de yaralılar bulunuyordu ve buna rağmen acımasız bir şekilde İsrail buldozerleri o çadırları ezdi. Çok sayıda kişi yine bu noktada hayatını kaybetti ve hastane bahçesinde Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Büyük bir çukur kazıldı İsrail askerleri tarafından ve cenazelerde bu noktaya toplu bir şekilde gömüldüğüne dair, cenazelerin bu noktaya atıldığına dair ifadelere yer verildi ve uluslararası soruşturma talep ediyoruz dedi Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından, bu şekilde ifadelere yer verildi. Yani buradaki durum iyice insani felaket giderek derinleşiyor diyebiliriz. Diğer yandan da 7 Ekim'den bu yana Gazze'den Mısır'a 500 yaralının tahliye edildiği açıklandı. Birleşmiş Milletler tarafından daha önce Refah sınır kapısı yaralıların tahliyesi için açılmıştı. Ancak bugüne kadar sadece 500 yaralı tahliye edildi Gazze şeridinden. Bu sayı oldukça az çünkü 50 binin üzerinde yaralı sayısı var Gazze şeridinde ve yaralı sayısının %1'lik dilimini oluşturuyor. Yani oldukça az bir sayıdan bahsediyoruz ve sağlık sisteminde
çöktüğünü de düşünürsek yaralıların durumu giderek kritikleşiyor. Yaralılar adeta ölüm tehlikesiyle karşı karşıya Gazze şeridinde. Çünkü 36 hastaneden sadece 8'i kısmen hizmet verebiliyor Gazze şeridinde. Özellikle Gazze'nin güney bölgesindeki 2 büyük hastanede adeta kapasitesi dolmuş taşmış durumda. Artık yaralı alabilecek noktaları kalmadı, kapasiteleri kalmadı hastanelerin. Adeta bu noktaya bir de sivillerin de sığındığını düşünürsek artık hastaneler sadece tedavi merkezi değil, çünkü aynı zamanda sivillerin de sığındığı noktalar. Yani tedavi imkanının neredeyse kalmadığını da söyleyebiliriz Gazze şeridinde.